Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kare suplayı yapacağız. Daha önce runner ve yuvarlak supla yapılışını ve bardak altlıklarını paylaşmıştım. Bugünkü videoda da bu kare suplanın tarifini vereceğim. Yuvarlak suplanın tarifini verirken hem küçük olarak hem de büyük olarak tarifini vermiştim. Bu kare suplada da hem küçük hem de büyük olarak tarifini ekledim. Bu kare suplanın tarifinde büyük küçük olarak ikisini ayrı ayrı anlatmadım. Küçüğünü yaparken normal ikili trabzanla yaptım. Büyüğünü yaparken üçlü trabzanla yaptım. Sadece 4 sırasında değişiklik var. Bakın bu 1, bu 2 sıra. Şu 2 sırada, yani toplam 4 sırada sadece değişiklik yaptık. Diğer sıralar aynı. Diğer bu yaprak kısımları ikisinde de aynı. Onda bir değişiklik yok. Bunları da video içerisinde gösterdim. İkili trabzanla yaptığım eni bir yaprak ucundan diğer yaprak ucuna kadar 32 santim. Büyük olanında bir kenardan diğer kenara kadar 36 santim oldu. Arada 4 santim fark oldu. Küçük suplanın üzerine kare tabak yapınca bu şekilde sadece yapraklar kenarda görünüyor. Büyüğüne de tabağa koyunca bu şekilde duruyor. Aslında benim tabağım için ideal olan ölçü bu. Böyle sadece yaprakların kenardan görünmesi daha güzel. Büyüğünü bazı arkadaşlarımızın ipi ince oluyor, tığ küçük oluyor, eli çok sıkı oluyor. O yüzden onu da göstermek istedim. Bende 36 santim oldu ama sizlerde daha farklı ölçülerde olabilir. Onu o yüzden gösterdim. Normalde benim için ideal ölçü bu. İsterseniz benim gibi böyle sade renk, bu şekilde farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Bu yuvarlak suplada yaptığım gibi sadece bu kenar kısmını renkli yapabilirsiniz. Yuvarlak suplada gösterdiğim gibi isterseniz bu şekilde orta kısmını renkli, bu kenar kısmını da bu yaprakları da aynı ortasının renginde yaparak farklı farklı tasarımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece bir tanesini de sadece düz renk olan da göstermek istedim. Bu kare suplaları bu şekilde yuvarlak tabaklarda da kullanabilirsiniz. Büyüğünde bu şekilde duruyor. Küçüğünde de bu şekilde duruyor. Yuvarlak tabaklarda da güzel durdu. Videolarda en çok sorulardan bir tanesi hangi ipi kullanıyorsunuz? Ben yurt dışında yaşadığım için bu şekilde yabancı marka ip kullanıyorum. Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpimin özellikleri de bu şekilde. %46 koton, %40 polyester, %14 de rayon. Bu yüzdelikler her ipi aldığında değişebiliyor. Tığ önerisi bakın 2 ile 4 mm arasında tığ kullanabilirsiniz diyor. Benim elime 4 yatkın olduğu için 4 kullanıyorum. İp aldığınızda bu arkada tığ önerisine bakarak o numarayı kullanın. Bakın benim ipimde 2 mm örgülü ip diyor burada. Görüntüye bakarsanız bu şekilde hani 2 mm gibi görünmüyor. Şu anda gergin olduğu için ama böyle gevşek olduğu zaman 2 mm oluyor. İpim örgülü bir ip ama gevşek örgülü bir ip, böyle sıkı değil. Türkiye'deki bazı ipler sıkı olduğu için sizlerde sert görünüyor. Bu şekilde gevşek örgülü ipleri bakabilirseniz sizin için daha iyi olur. Yumuşak bir ip. Koton iplerde kullandığım kalınlıkta neredeyse. Normalde koton iplerde kullandığım iple de bakın kıyaslarsak normal kullandığım koton ip, bu da makrome ipi, birbirine yakın. Bu şekilde de koton ipler kullanıyorum. Bu da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bunu yaparken 4 mm tığ kullandım. Dediğim gibi ipin arkasındaki tığ önerisine bakarak ona uygun tığları kullanabilirsiniz. Bu küçük olan, yani 32 santim olan supla için yaklaşık 85 metre kadar ip gitti. Bu 36 santim olan supla için de yaklaşık 95 metre kadar ip gitti. Bu yuvarlak supla için bardak altlığını bu ortasını kullanmıştım. Şu şekilde bakın. Orta kısmını yapınca bardak altlığı oldu. Aynı bardak altlığını burada da kullanabilirsiniz. Eğer buna takım olarak bardak altlığı yapmak istiyorsanız bu ortadaki kare kısmını yaparak da buna takım yapabilirsiniz. Ben tekrar anlatmak istemedim. Daha önceki videolarda bahsettiğim gibi hedefim 1 milyon aboneye ulaşmak. Bu hedefime ulaşabilmek için de sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bol bol videoları paylaşım, yorum, beğeni yaparsak bu hedefimize çabucak en kısa zamanda ulaşabiliriz. Umarım bu videoyu izlediğinizde 1 milyon aboneye ulaşmış oluruz. Modelin yapılışına geçmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Bu model ütü isteyen bir model. Bunu ütü yapabileceğiniz ipleri tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Ütülenmeyince biraz kendini göstermiyor. Benim ipim ütüleniyor. Tersten ütülüyorum. Bakın bir sıkıntı olmadı.
Bu da tersi. Bakın ütülenince bana hiçbir sıkıntı vermedi. O yüzden ütülenebilir ipleri tercih edin. Diğer arkadaşlara ip konusunda destek olmak için herkes farklı ipler kullanıyor. Bana soruluyor hangi ipi kullanabiliriz diye. Ben ipleri yakından görmediğim için sizlere bir tercih sunamıyorum. Yanlış yönlendirme de yapmak istemiyorum. Herkes bulunduğu bölgedeki, yani farklı ülkelerden takipçiler olduğu için onlar da altyazılarla izliyorlar. Herkes bulunduğu ülkedeki kullandığı ip markalarını yoruma yazarsa diğer arkadaşlara yardımcı olursunuz arkadaşlar. Bu konuda arkadaşlara destek olursanız sevinirim. Şimdi videonun yapılışına geçebiliriz. Ben şimdi sihirli halka yaparak modele başlıyorum. Orta parmağımın önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. Tığımın altından ipimi alarak bir zincir yapıyorum. Şimdi trabzan yerine zincir çekeceğim. Üçlü trabzanda 4 zincir, ikili trabzanda 3 zincir yapıyorsunuz. İlk yaptığımda 4 zincir oldu. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşluk içerisinde trabzan yapmaya başlıyorum. İlk trabzanım bu zincir, ikinci trabzanım oldu. Şimdi sırasıyla toplamda 5 tane trabzan yapıyorum. İlk zincirle birlikte 3, 4 ve 5. İlk zincirle birlikte toplam 5 trabzan oldu. Arada 3 zincir. Eğer ikili trabzanlı da yapacaksanız arada 3 zincir, bu şekilde normal 5 tane trabzan yapacaksınız. Ama ben şu anda üçlü trabzanla devam edeceğim. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan daha. 1, 2, 3, 4 ve 5. Arada tekrar 3 zincir. Boşluk içerisinde tekrar 5 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde toplam 4 tane trabzan yeri olacak. 2, 3, 4 ve 5. Arada tekrar 3 zincir. Şimdi dördüncü yeri yapıyorum ve sonuncu. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Sonuncu trabzanlı yeri yaptım. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Çok da sıkmıyorum, büzük durmasın diye. Ortası biraz boşluk kalacak. Şimdi birleştirme aşamasında hem ortadan başlamak istiyorum hem de sıramı birleştirmek istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. Bu sonuncu zincirin tepesine batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de ortadan başlamış oluyorum. Üçlü trabzan yaptığım için bu başlangıç kısmında bir trabzan yerine bir de aradaki zinciri çekmek gerekiyor. 1, 2, 3, 4. Bu trabzan yerine 4 zincir. Eğer normal ikili trabzan yapacaksanız burada 3 zincir olacak. Şimdi aradaki zinciri çekiyoruz. 4 zincir. 1, 2, 3, 4. İkili zincirde de ara zincir sayısı aynı. Tığıma 2 sefer doluyorum. Üçüncü trabzanın tepesine batarak trabzanımı yapıyorum. Ben üçlü trabzan yapıyorum. Eğer ikili trabzan yapacaksanız ikili yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi trabzan yerine 4 zincir, aradaki zincir sayısı 4 zincir, toplamda 8 zincir çektim. Eğer siz bunu ikili trabzan yapacaksanız 3 zincir trabzan yerine 4 zincir ara zincir için toplamda 7 zincir olacak. Bu aradaki zincir sayıları her ikisinde de aynı. 4 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. İkinci zincirin içinde
trabzanımı yapıyorum. Arada 5 zincir. Burası köşe olduğu için 5 zincir yapıyorum. İkisinde de aynı. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı yerde tekrar bir trabzan yapıyorum. Burası köşe olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Eğer ikili trabzan yapacaksanız da aradaki zincir sayısı 5. Şimdi tekrar 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın burada 5 tane trabzan vardı. Tam ortada 3. trabzan tepesine trabzanımı yapıyorum. İkili yapanlar ikili, üçlü yapanlar üçlü. Arada 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. İkinci zincirin içinden trabzanımı yapıyorum. Arada 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı yerde tekrar trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Ortadakini yaptım. 4 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. İlk başlangıç yerine tekrar batarak trabzanımı yapıyorum. Burası şu anda köşe oluyor. İkisini aynı yerde batarak yapmam gerekiyor. Şimdi arada 5 zincir çekerek sıramı birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dördüncü zincirin içinde birleştiriyorum. Eğer bunu siz ikili trabzan yaptıysanız 3. zincirin içinden birleştiriyorsunuz. İlmeğimin içinden geçerek bu şekilde sıramı birleştiriyorum. Şimdi bu yaprak kısmını yapmaya başlıyoruz. İkisinde de bu yaprak kısmı aynı. Sadece bu iki sırayı değiştiriyoruz. İkili yapmak isteyenler burada ikili trabzanlar yapıyor. Şimdi yaprak kısmını ikisinde de aynı. 4 zincir. Tığımı 4 sefer doluyorum. 4. Bu ortada yaptığımız trabzan tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. Sanki trabzan yapacakmış gibi. Sırasıyla 2 2. Bakın ilmekten çıkanla bir doladığımızı bu şekilde 2 2 sırasıyla doladıklarımızı en son ikisini birlikte yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer tığımı 3 sefer doluyorum. 1, 2, 3. Bakın burada 2 tel var. İlk ikisini yaptığımız yer. Bu 2 telin arkasından bir tığımı geçiriyorum. İpimi alıyorum. Burada da sırasıyla ilmekten çıkanı ve bir sefer doladığımızı 2 2 yapmaya başlıyorum. 3 sefer doladıklarımızı en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Sırasıyla bu dolama sayılarını düşürüyoruz. 4, 3, şimdi 2. Bu son yaptığımız trabzanın ilk 2 teline batarak ipi alıyorum. İlmek oluşturuyorum. Sırasıyla 2, 2. Doladıklarımı en son ikisini birlikte. Tekrar arada bir zincir. Tığımı bu sefer bir sefer doluyorum. Son trabzanın ilk 2 teline batarak ipimi alıyorum. Şimdi normal trabzan gibi yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bu şekilde yaprağımızın yarısı oluştu. Diğer yarısına geçiyorum. Bir zincir, tığımı bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak normal trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın sıradaki batma yerine batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte son sefer yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. Burada ilk battığım yere batarak ve sonuncuya batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Şimdi bir yaprağı bitirmiş oluyoruz bu şekilde. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bu sıradaki trabzan tepesine trabzan yapıyorum. Buralarda üçlü trabzan yapıyorum. İkisinde de aynı. Çünkü yaprak yüksek olduğu için o yüzden burada üçlü trabzanı yapıyorum. Buralarda ikili trabzanı yaparsanız yaprağın şekli değişiyor. O yüzden ikisinde de bu kısımlar aynı. Şimdi sıradaki yaprağa geçiyorum. Hiç zincir çekmeden tığımı 4 sefer doluyorum. 3 ve 4. Burası köşeydi. Köşe yapmıştık. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içinden yaprak yapmaya başlıyorum. İlmeğimi aldım.
2 2 sırasıyla. Bir zincir. Şimdi 3 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak ilmeğimi oluşturuyorum. Sırasıyla 2 2 doladıklarımı en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığım 2 sefer doluyorum. İlk 2 teline batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Bir zincir. Tığıma bir sefer doluyorum. Son trabzanın ilk 2 teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Yaprağımızın yarısı oluşmuş oluyor. Şimdi diğer yarısını yapıyorum. Bir zincir, tığıma bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak normal bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bu sefer tığımı 2 sefer doluyorum. İkinci battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Arada bir zincir. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. 1 2 3. İlk battığım yere batarak trabzanımı yapıyorum. Yaprak işlemi burada da bitmiş oluyor. Şimdi trabzanı yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın burada köşede yaptığım 2 tane trabzan vardı. İlkini bu kenara yapmıştım. İkincisini de bu trabzanın tepesine yaparak trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde köşedeki yaprağı da yapmış oluyorum. Şimdi tekrar buradaki gibi aynı burada da yaprak yapıyoruz. Köşede aynı buradaki gibi köşede yaprak yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bir yaprak arada, bir yaprak köşede yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak burada ipimi birleştiriyorum. Şimdi bu yapacağımız sırada ikisinde de aynı. Hem küçükte hem büyükte bu yaptığımız sıra aynı. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı yere batarak üçlü trabzanımı yapıyorum bu şekilde. Arada 3 zincir. Yaprağın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bakın bu köşeye gelmeden önceki trabzan, oraya batarak trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı yere batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Burası kenar kısmıydı. Bakın köşeye geldim şimdi. Köşe içinde 3 zincir yapıyorum. Normal ortalarda burada sık iğne yaparak batıyordum. Ama şimdi köşenin biraz daha sivri olması için tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki yaprağın tepesine batarak sırasıyla doladıklarımı ikisini birlikte. Şimdi köşede 6 zincir yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı yere batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Burası köşe oldu. Burada nasıl köşe yaptık? Burada 5 zincir vardı. Ama burada dolgu yapacağımız için burada 6 trabzan. Şimdi diğer kenara geçiyoruz. Arada 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bakın trabzanın tepesine normal üçlü trabzanımı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Arada 3 zincir. Bu aralarda hep 3 zincir olacak. Sadece köşede 6 zincir oluyor. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir. Bakın şu anda kenar kısmındayız. Burada yaprağın tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Tam ortadaki trabzanın tepesine bir sık iğne. 3 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın tepesine
üçlü trabzanımı yapıyorum. 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta, aynı boşlukta tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşeyi de aynı buradaki gibi yapacağız. 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Yaprağın tam tepesine batarak normal üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 6 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer dolayıp aynı boşlukta yaprağın tepesine üçlü trabzanımı yapıyorum. Sonra 3 zincir çekerek kenar işlemini yapmaya başlıyoruz. Bakın köşeler bu şekilde oldu. Bu araları da aynı buradaki gibi, köşeyi de buradaki gibi sırasıyla sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu anda köşeyi yaptım. 3 zincir çekerek burada sıramı birleştireceğim. Normalde burada arada yapılan V şeklindeki trabzanlı yeri yaptım başlangıçta. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada sıramı birleştiriyorum. Trabzanlı sıraya başlayacağım. Buradaki benim gibi üçlü trabzanlı yapanlar üçlü trabzan yapacak burayı. Eğer burayı ikili trabzan yapanlar ikili yapacak. İlk trabzan yerine zincir çekiyoruz. Normalde üçlü trabzana başlarken 4 zincir çekiyoruz ama ikili trabzan yapmak isteyenler 3 zincir çekecek burada. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu arada bu trabzanın üzerine trabzan yaptım. Şimdi bu aradaki trabzanları yapmaya başlayacağız. Aralarda 3'er tane trabzan yapacağız. 2 sefer doladım. Boşlukta sırasıyla 1, 2 ve 3. Tekrar tığımı doluyorum. Şimdi trabzanın tepesine trabzan. Tekrar arada 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Bu sefer sık iğnenin tepesine yapıyorum. Şimdi boşlukta 3 trabzan. 1, tığımı 2 sefer doluyorum. 2, 3, trabzan tepesinde 1 trabzan. Tekrar aralarda 3'er tane trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar trabzan tepesine 1 trabzan. Boşlukta 3 trabzan. 1, köşeye kadar boşluklarda 3'er tane trabzan yaptım. Şimdi köşe işlemini yapıyoruz. Köşede de bir tarafta 3 trabzan, diğer tarafta 3 trabzan yapacağım. Bir, 2 ve 3. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta diğer tarafta 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi trabzanın tepesine tekrar bir trabzan yapıyorum. Boşlukta 3 trabzan. Trabzanın tepesine de bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bu başladığım yer şu anda burası. Burayı sıra sonuna kadar, köşeyi de burası gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım.
Sıra sonuna kadar geldim. Burada trabzanın tepesine batarak ilmeği oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek bu şekilde birleştiriyorum. Şu anda bu zincirin tepesinde başlamış oluyorum. 4 zincir ilk trabzan yerine yapıyorum. Eğer siz bunu normal ikili trabzan yapıyorsanız burada trabzan yerine 3 zincir, aradaki zincir sayısı içinde 3 zincir çekiyoruz. Toplamda 7. Eğer ikili trabzanı yapacaklar 6 zincir çekiyor. Şimdi ben hep ikili dolayarak göstereceğim ama normal ikili trabzanı yapmak için tekli dolayacaksınız bu sırada. Şimdi 2 sefer doladım. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batarak normal trabzanımı yaptım. Arada 3 zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. Hep bu aşağıda battığımız yerlerin tepesine batacağız. Ve arada yani 3 trabzan atlamış oluyoruz. 1, 2, 3, dördüncünün üzerine. Yani bu sık iğnenin tepesinde bir trabzan. 3 zincir. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani bunun tepesine bir trabzan. 3 zincir. 2 sefer doluyorum. 1, 2, 3, 4. Yani bunun tepesine bir trabzan. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bunun tepesine yani dördüncüye bir trabzan. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada trabzanın yanına boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar boşlukta bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın yanında boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu kenar ve köşeyi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bu diğer kenarlarda aynı şekilde yapıyoruz. 3 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Bu trabzanın tepesine bir trabzan. 3 zincir, bakın bu trabzanın tepesine yani dördüncü trabzanın üzerine bir trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi bu sırada sadece trabzanı değiştir. Her iki suplada da bu ara zincir sayıları aynı. Sadece trabzanı değiştiriyoruz ki daha uzun olsun diye. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 3 zincir çekiyorum. 4 zincir. Bu ilk yaptığım trabzan yerine yaptığım zincirin dördüncü zincirin içinden beri ilmeğimi alıyorum. Zincirin içinden geçiriyorum. Şimdi bu son sıra yaprağı yapıyoruz. Bu küçük suplada da büyük suplada da aynı olacak. Aynı burada yaptığımız gibi. 4 zincir çekerek başlıyorum. Tığımı 4 sefer doluyorum. Aynı burada yaptığımız yaprak işlemini yapıyoruz. 4. Bakın sıradaki trabzanın tepesine batarak 2-2 sırasıyla doladıklarımı yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. İlk iki teline batarak sırasıyla 2-2 yapıyorum. Arada bir zincir. Bu sefer 2 sefer doluyorum. Son trabzanın ilk iki telinden ilmek alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer bir sefer doluyorum. İlk iki teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Yaprağın yarısı oluşmuş oluyor. Bir zincir, tığımı bir sefer doluyorum. En son battığım yere batarak normal trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığımı 2 sefer doluyorum. İkinci battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı ikisini birlikte. Arada bir zincir, sırasıyla 3 sefer doladıklarımı ilk iki battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyorum. Yaprak kısmı bu şekilde bitiyor. Şimdi bu aradaki trabzanı yapıyoruz. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir sefer daha yaprak yapılışını göstereceğim. Ondan sonra köşeyi göstereceğim. Tığımı 4 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine gelerek ilmek alıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte.
Arada bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. İlk iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı ikisini birlikte. Arada bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. İlk iki teline batarak sırasıyla doladıklarımı son olarak ikisini birlikte. Bir zincir. Bu sefer bir sefer doluyorum. Son trabzanın ilk iki teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Yaprağımın yarısı oluşuyor. Bir zincir. Tekrar bir sefer doluyorum. Son battığım yere batarak normal bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Ortada trabzanı battığım yerde trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Bu sefer 3 sefer doluyorum. İlk battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte tığımı 2 sefer dolayarak sıradaki trabzan tepesine normal trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sırasıyla yapraklarımızı yapıyoruz. Burada bir tane daha yaprak yapıyorum. Ondan sonra köşeyi yapıyoruz. Bir yaprağı da yaptım. Şimdi köşeyi yapıyorum. Tığımı 4 sefer doluyorum. Bu ortadaki trabzanın tepesine batarak sırasıyla doladıklarımı, yani aynı yaprağı yapıyoruz. Bu köşeye batarak yapıyoruz. Arada bir zincir. 3 sefer doluyorum. Sırasıyla doladıklarımı, bir zincir, 2 sefer doluyorum. 2 teline batarak trabzan yapmaya başlıyorum. Bir zincir, tığımı bir sefer doluyorum. İlk iki teline batarak normal trabzan gibi yapıyorum. Yaprağın yarısı bu şekilde oluşmuş oluyor. Şimdi diğer yarısını yapıyoruz. Bir zincir, aynı battığımız yere batarak normal trabzan. Bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Ortadaki trabzana battığım yere batarak sırasıyla yapıyorum. Bir zincir, 3 sefer doluyorum. Bu sefer ilk battığım yere batarak sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Hiç zincir çekmeden tığıma 2 sefer doluyorum. Bakın bu köşede yaptığım diğer trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Köşe işlemi de bitiyor. Bundan sonra normal burada yaptığımız gibi yaprak yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde köşeleri böyle, bu orta kısımları da bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek burada sıramı birleştiriyorum. Şimdi iz sürme yapmaya geçebiliriz. Sırasıyla böyle birer tellerine batarak iz sürme yapıyoruz. Aradaki zincirin arka telinden ipimi alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Trabzan tepesinden ilmeği alıyorum. İlmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün zincir ve trabzanların birer tane tellerine batarak bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Hiç atlama yapmıyoruz, ekstra yapmıyoruz. Bu şekilde yapınca yapraklar daha düzgün duruyor. Bunu renkli ipten de yapabilirsiniz. Sırasıyla trabzanların, ara zincirin, trabzanın, sadece şu arada yaptığımız trabzanın tepesine batmıyorum. Direkt yapraktaki trabzanın arka teline batarak iz sürme yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde bütün yaprakların üzerine iz sürme yapıyoruz. Bakın iz sürme yapılan yer daha düzgün durdu. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. İlk iz sürmenin içinden de tekrar bir sefer daha yapıyorum. İpimi burada kesiyorum. Sonra sıradaki iz sürmenin içinden beri ipimi aşağıya doğru çekiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyorum. Yapılışı bu şekilde bitti. Benim ipiğim ütüye elverişli olduğu için ipimi hafif tersten
Ütülüyorum. Sonra size bitmiş halini gösteriyorum. Suplanın yapılışı bu kadar arkadaşlar. İster kare isterseniz yuvarlak tabakta kullanabilirsiniz. İkisinde de hoş duruyor. Benim için ideal ölçü bu. Kareyle de güzel duruyor. Yapraklar tam taban bitişine gelince bu şekilde daha güzel duruyor. Bunu ben ipi ince olanlar için bunu paylaştım. Benim için ideal ölçü bu. Yuvarlakta da çok hoş duruyor. Videonun yapılışı bu kadar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.